Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün son dönemde her yerde karşıma çıkan o çarpıcı sarı kaprağıyla ilgimizi çeken, gözümüzden kaçmayan bir kitabı konuşacağız. Rebecca Cohen'ın Sarı Yüzü. Popüler kültür kitaplarına genellikle mesafeli olsam da bu kitabın o kadar iyi bir pazarlama kampanyası vardı ki bir şans vermek istedim. Ve inanın iki oturuşta sanki bir dizi izlermiş gibi okudum ve bitirdim. Ama kurgusu beni tam tatmin etmese de işlediği konular o kadar güncel ki neden bu kadar sattığını az çok anlıyorum. Önce yazarımızdan bahsedelim. Rebecca Cohen. 1996 doğumlu yani genç bir yazar. Henüz 20'li yaşlarında Haşhaş Savaşı üçlemesiyle fantastik edebiyat dünyasında adını duyurdu. Sonra Babil ile tarihi kurguya geçiş yaptı. Sarı Yüz ise tamamen farklı bir konu var. Fantastik ya da tarihsel kurgudan sıyrılıp günümüz yayıncılık dünyasına ve sosyal medya çağının kaosuna değiniyor. Yazarın Çin asıllı Amerikalı kimliği bu romanda da güçlü bir şekilde hissediliyor. Okurken baş karakter Athena Louis üzerinden kendi deneyimlerini ya da kendisine yöneltilen eleştirileri işliyor gibi geldi. Bu benim kendi yorumum. Ama Koa'nın gençliği ve günümüz meselelerine yakınlığı kitabı bu kadar isabetli kılıyor. Sarı Yüz iki yazarın Athena Louis ve Jennifer Harwood'un hikayesini anlatıyor. Athena edebiyat dünyasının parlayan yıldızı. Genç, yetenekli, Amerikalı Çinli bir yazar. June ise onun gölgesinde kalmış kendi tabiriyle sıradan bir beyaz kız. June Athena'nın başarısını kıskanıyor ve bunu onun Asyalı kimliğine bağlıyor. Bir gün Athena trajik bir kazada ölünce June onun yayınlanmamış romanını çalıyor ve bu eseri kendi adıyla Jennifer Song ismiyle yayınlıyor. Evet, tam bir edebi hırsızlık. Ama hikaye burada bitmiyor. June'un çalıntılı romanının çok satılır olması için geçtiği süreç yayıncılık dünyasının pazarlama oyunlarını gözler önüne seriyor. İlginç bir detay, elimde tuttuğum sarı yüzle aynı pazarlama başarısını yaşamış gibi. Bu dikkat çeken sarı kapak her yerde karşımıza çıkması bence tesadüf değil. Kurgu olarak açıkçası bana biraz yavan geldi. Sanki bir diziler gibi akıp gitti. Ama derin bir tat alamadım. Yine de kitabın akıcılığı müthiş. İki oturuşta bitirdim. Bir Netflix dizisi izler gibi sürükleyiciydi. Ama işlediği konular ırk, linç kültürü, yancılık dünyasının iki yüzlüğü o kadar güncel ki bu eksikliği kapatıyor. Yazar günümüzün nabzını yakalamayı başarmış. Kitabın ismi Sarı Yüz yani Yellowface. Hollywood'un karanlık geçmişine bir gönderme. Eskiden beyaz aktörler Asyalı karakterleri oynamak için yüzlerini sarıya boyanmış. Bu ırkçı bir temsiliyet hırsızlığıydı. Yazar bu terimi edebiyat dünyasına taşıyarak June'un Athena'nın eserini çalmasını edebi Yellowface olarak niteliyor. June sadece bir roman değil, Athena'nın Asyalı kimliğini ve kültürel mirasını da gasp ediyor. O çarpıcı sarı kapak da bu temayı görsel olarak tamamlıyor. Hem dikkat çekiyor hem de ismin anlamını güçlendiriyor. Ama ismin derinliği burada bitmiyor. June'un kendi kimlik bunalımı, sıradan olduğunu düşünmesi ve Athena'nın başarısını onun asıl kimliğine bağlaması ırkçılığın sinsi yüzünü ortaya koyuyor. Yazar bu isimle hem yayıncılık dünyasındaki ırksal eşitsizlikleri hem de bireysel kıskançlığın ahlaki çöküşünü sorguluyor. Peki biz hikayeyi kimin yazdığı mı önemli yoksa hikayenin kendisi mi? Günümüzün karanlık aynası sarı yüz bizden fazla katmanı işliyor. İşte ana konular şunlar. Irk ve kültürel sömürü. Kitap, yancılık dünyasında ırksal eşitsizlikleri ve kültürel sömürüyü cesurca ele alıyor. Jun, Atan'ın eserini çalarken onun Asyalı kimliğini de kullanıyor. Yazar, yayıncıların azınlık yazarları egzotik bir meta olarak pazarlamasını sorguluyor. Athena'nın başarısı yeteneğinden mi yoksa çeşitlilik trendinden mi kaynaklanıyor? Bu rahatsız edici bir soru. Linç kültürü ve sosyal medya. Roman, sosyal medyanın gücünü ve linç kültürünü çarpıcı bir şekilde yansıtıyor. June'un sırrı bir Twitter hesabı tarafından tehdit ediliyor. Yazar, sosyal medyanın hem adalet aracı hem de bir cadı avı platformu olabileceğini gösteriyor. June'un yaptıklarının ortaya çıkmasını istiyorsunuz. Ama linç kültürünün acımasızlığı sizi ürkütüyor. Bir durup düşünüyorsunuz. Sosyal medya adaleti mi sağlıyor yoksa kaosu mu körüklüyor? Yayıncılık dünyasının ikiyüzlülüğü. Kitap yayın sektörünün perde arkasını gözler önüne seriyor. June'un çalıntı romanının çok satılır olması için geçtiği süreç pazarlamanın gücünü ve sektörün ikiyüzlülüğünü ortaya koyuyor. Bana göre Sarı Yüz'ün kendisi de bu pazarlama makinesinin bir ürünü gibi. Kimlik ve vicdan. June
Hem anlatıcı hem de kötü karakter. Ama Kuan onu basit bir kötü insan yapmıyor. Yu'nun kıskançlığı, güvensizlikleri ve ahlaki ikilemleri öyle gerçek ki onunla empati kuruyorsunuz. Athena'nın Kuan'a benzemesi sanki yazarın kendi eleştirilerine bir yanıt gibi hissettiriyor. Yu'nun vicdanıyla hesaplaşması bizi kendi ahlaki sınırlarımızla yüzleştiriyor. Hikayeler kime ait? Sarı Yüz, otantiklik kavramını felsefi bir düzlemde sorguluyor. Bir yazar kendi kültürünün dışındaki bir hikayeyi yazabilir mi? Eğer yazarsa bu empati mi yoksa hırsızlık mı? Rebecca Cohen bu soruya net bir cevap vermiyor. Ama bizi bu gri alanda düşünmeye itiyor. June'un kimlik bunalımı hepimizin içindeki yeterince iyi miyim sorusunu yakalıyor. Ahlak da kitabın felsefi omurgası. June yaptığının yanlış olduğunu biliyor. Ama şöhretin cazibesine kapılıyor. Bir yalanla başarıya ulaşırsak bu başarıyı hak etmiş olur muyuz? Kuan, kapitalist sistemin başarı tanımını ve edebiyatın bir sanat mı yoksa meta mı olduğunu sorguluyor. Sosyal medya çağında bu sorular bana daha da karmaşık geliyor. Sarı Yüz'ü okurken bir dizi izlermiş gibi hissettim. O kadar akıcı ki 2 oturuşta bitirdim. Ama kurgusu beni tam tatmin etmedi. Konular daha derin işlenebilirdi. Yine de bu akıcılığın bozulması kitabın sürükleyiciliğini azaltabilirdi. Bu yüzden yazarın bu dengeyi iyi kurduğunu düşünüyorum. Kitabın günümüz meselelerini, yayıncılık sektörü, linç kültürü, ırk, kimlik bu kadar isabetli yakalaması, hele ki 1996 doğumlu bir yazarın elinden çıkması etkileyici. Sarı Yüz günümüzün karanlık bir aynası gibi. Okuyacak olanlara tavsiyem, ön yargıyla yaklaşmayın. Çok büyük beklentilerle başlamayın. Kendinizi akışına bırakın. Bu kitap sizi hem sürükleyecek hem de biraz rahatsız edecek. Yüz üzerine söyleyeceklerim bu kadar. Ama size soracaklarım da var. Siz bu kitabı okudunuz mu? June'un yaptıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sosyal medyanın linç kültürü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir hikayeyi kimin yazdığı neden önemli? Kitabı okuyanlardan bu soruların cevabını istiyorum. Yorumlarda buluşalım. Çünkü bu konuları sizinle konuşmak, kitabı tartışmak istiyorum. Son olarak videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki kitap inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Edebiyatla kalın. İyi midir? Şöyle yapayım mı? Şöyle bakıyorlar ya dur. Nasıl bakıyor ha? Şöyle.